Ben bu kaydı bir hastane odasında gece 2.31'de alıyorum. Doktorlar bana şanslısın diyor. Ama ben biliyorum. Şanslı olan ben değilim. Şanssız olan hala orada kalanlar. Eğer bu videoda anlatılanlar sana bir an bile tanıdık gelirse oraya gitme. Biz gittik. 3 kişiydik. Biz kimdik? Kemal. Can yoldaşım Kemal. Çok borcu vardı. Babasını bir inşaat kazasında kaybetmişti. Define onun için bir macera değil, son şanstı. Selim. Bizden başka dostu yoktu. Sessizdi. Annesini küçük yaşta kaybetmişti. Aynı rüyayı tekrar tekrar görüyordu. Rüyada bir mezar taşı ve ters çevrilmiş bir el vardı. Ve ben, Murat, mantıklıydım. Defineye falan inanmazdım. Ama kardeşlerimi yalnız bırakamazdım. Kemal bir gün elinde bir haritayla yanımıza geldi. Çok heyecanlıydı. Az önce de dediğim gibi bu harita onun son şansıydı. Son. Haritada Osmanlıca notlar vardı. Bir türbe çizimi ve bir cümle. Hakkı yenmiş olanın yeri karanlıktır. Forumlarda da aynı uyarı. Karakuyu'ya gitmeden önce hocaya danış. Bir hoca bulduk. Evi kasabanın dışındaydı. Ormanın içinde karanlığa hapsolmuş bir ev. Bizi karşıladı ve ilk cümlesi eksiksiniz. Şimdilik oldu. Orası alan değil, tutan bir yerdir. Masaya bir kağıt bıraktı. Ya Hafiz, ya Settar. Biriniz çağrılmış, ikiniz eşlik ediyorsunuz. Böyle şeylere pek inanmam ama korkmaya başlamıştım. Ne dediğini hiç anlamamıştık. Hocanın yanından ayrılmıştık. Çok korkuyordum ama belli de etmiyordum. Gece saat 1.17'de karanlık bir orman yolundaydık. Radyo çekmedi. Navigasyon bizi olmayan bir yola soktu. Sonra ani bir fren. Ve mezarlığın girişinde hocayı gördük. Ama bu nasıl olur dedim. Bizden önce oraya gelmesi imkansızdı. Yanımızdan araba bile geçmemişti. Son kez söylüyorum dedi. Dönün. Gözümüzü kırptık. Yoktu. Çok korkmuştuk. Ama Kemal'in vazgeçmeye niyeti yoktu. Mezarlığa girdiğimizde toprak çöktü. Ayak izlerimiz silindi. Mezarlık sessiz değildi. Dinliyordu sanki. Mezar taşlarının arasında ayaksız bir silüet vardı. Ve Selim fısıldadı. Burası rüyamdaki gibi. Mezarlık rüyadakiyle aynıydı. Karanlık ve soğuk bir mezarlık. Kemal kazmayı vurdu. Vurdu. Sırayla kazmaya başladık. Kocaman bir çukur açmıştık. Ve bir yol göründü. Mutlu olmuştuk. Toprak nefes aldı. Kazdıkça toprağın altından fısıltı yükseldi. Kadimü. Gelmişler. Fısıltı 3 farklı yerden aynı anda geliyordu. Çok korkmuştuk. Ama Kemal'in vazgeçmeye niyeti yoktu. Kemal o yola doğru uzandı. Sonra toprak onu içine çekmeye başladı.
elimi bırakmıyor diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Tırnakları kırıldı. Kan toprağa aktı. Ben sadece kurtulmak istedim. Ama bir ses duymuştuk. Toprak cevap verdi. Zulüm geri alınır. Kemal orada kaldı. Kaçmaya başladık. Ama mezarlık uzadı. O sırada Selim bir mezarın karşısında durdu. O mezar taşında bir isim belirdi. Selim, rüyalarımdaki mezar bu dedi. Ve hiç konuşmadan mezara yürüdü. Ve yok oldu. Hastanedeyken sordum. Selim nerede? Hala ulaşılamadı dediler. Mezarlıkta yeni bir mezar taşı vardı. Üzerinde tek bir yazı. Henüz değil. Bir gece 2.41'de telefonum çaldı. Buradayım. Çıkamıyorum. O ses Selim'in sesiydi. Emindim. Resmi kayıtlarda Selim kayıp. Ama bazı insanlar kaybolmaz. Yer değiştirir. Karakuyu mezarlığı aldığını geri vermez. Sadece tutar. Doktorlar bana hala şanslısın diyor. Ama ben artık bunun doğru olmadığını biliyorum. Çünkü ben kurtulmadım. Sadece geri gönderildim. Geceleri uyuyamıyorum. Aynaya baktığımda bazen kendimi tanımıyorum. Bazen Selim'in sesini kendi içimde duyuyorum. Saat 2.41 olduğunda zaman benim için duruyor. Artık eminim. Ben aklı başında biri değilim. Ve kesinlikle bu videoyu izlediysen şu an beni dinlerken benden daha sağlıklısın. Ama şunu bil. Karakuyu mezarlığından dönen biri asla tamamen dönmüş sayılmaz. Ben Murat. Ve ben şanslı değilim. Ben sadece aklını kaybetmiş biriyim. Resmi raporlarda yazan bir şey daha var. Ben hastaneye kendim gitmedim. 3 gün sonra kasabanın alt tarafında kullanılmayan bir ara sokakta köşeye çökmüş bir halde bulmuşlar beni. Üzerimde ayakkabı yokmuş. Ellerim çamur içindeymiş. Konuşmuyormuşum. Sadece aynı cümleyi tekrar ediyormuşum. Henüz değil. Henüz değil. Polis tutanağında şöyle yazıyormuş. Şahıs aşırı korku belirtisi gösteriyor. Altına kaçırmış durumda. Gerçeklik algısı kopuk. Birisi deli galiba demiş. Kimse itiraz etmemiş. Beni köşede bulduklarında gözlerim açıkmış. Ama kimseye bakmıyormuşum. Doktor sonradan sordu. Orada ne gördün? Cevap vermemişim. Çünkü gördüğüm şey hala oradaydı. Ve ben konuşursam geri çağrılacağımı içimden bir ses söylüyordu. Eğer siz de bir gün bu mezarlığın ismini duyarsanız oraya gitmeyin. Oradan uzak durun.